Herkese merhaba. Bugün sizlerle Kur'an'daki bazı hükümler ve bu hükümlerin toplumsal bağlamı üzerine konuşacağız. Bu hükümler günümüzde nasıl anlaşılmalı? Kur'an'daki sosyal ve hukuksal yapıyı düzenleyen hükümleri olduğu gibi mi almalıyız? Yoksa günümüze mi uyarlamalıyız? İşte bu video tam da bu sorulara cevap vermek için hazırlandı. İslam, dünya çapında yaklaşık 1,8 milyar insan tarafından takip edilen büyük bir din ve Kur'an-ı Kerim, bu dinin temel taşı. Peki, hiç düşündünüz mü? Bu kutsal kitaptaki hükümleri günümüzde uygulayabilir miyiz? Ya da günümüze mi uyarlamalıyız? Bunu anlamak için, Kur'an'ın sosyal ve tarihsel bağlamını iyi kavramamız gerekiyor. Anlamak için bu konuyu biraz daha derinlemesine inceleyelim. Kur'an 7. yüzyılda Arap Yarımadası'nda indirildi. Kur'an'ın indiği dönemdeki toplumsal yapı, kültürel normlar ve hukuki yapı, Kur'an'ın inmesiyle birlikte topyekün değişmemiştir. Düzenlemeler peyderpey ve yıllar içerisinde yapılmıştır. Kaldı ki bir toplumun kültürünü değiştirmek, öyle birkaç yıl içerisinde mümkün değildir. Bu değişiklik yüzlerce yıl sürebilir. Kur'an, bu sebeple Arap Yarımadası'nda binlerce yıldır süregelen kültüre mümkün olduğu kadar az müdahale etmiştir. Bu kültürün Kur'an'ın temel prensiplerine uymayan kısımlarını düzenlemiş, hukuk ve sosyal uygulamaların nasıl olması gerektiğini insanlara bırakmıştır. Örneğin, hırsızlık için el kesme cezasını ele alalım. Bu ceza, İslam öncesi Arap toplumunda zaten uygulanan bir uygulamadır. Kur'an, bu cezayı daha adil ve merhametli olacak şekilde düzenlemiştir. Yani el kesme cezası, Allah'ın takdir ettiği bir ceza değildir. Arap hukukunda ve geleneğinde uygulanan bir cezadır. Kur'an bunu hazır bulmuş ve adalet ve merhamet gibi temel prensipleri uygulayacak şekilde yeniden revize etmiştir. Kur'an, bunu yapmakla şunu demek istemiştir: sizin gelenekleriniz ya da hukuk anlayışınıza müdahale etmiyorum. Müdahale edilen yer, dikkat ederseniz, iki noktada gerçekleşiyor: merhamet ve adalet. Kur'an bu iki temel prensibini zaten var olan bir Arap hukukuna tatbik ediyor. Dikkat ederseniz burada önemli olan el kesmek değil, adil ve merhametli olmaktır. Kur'an'ın getirdiği kuralların birçoğu, aslında Arap toplumunda zaten var olan uygulamaların düzenlenmiş şekilleridir. Örneğin, Kur'an, evlilik ve boşanma ile ilgili uygulamaları ve kölelik ile ilgili uygulamaları kökten kaldırmamıştır. Bunun yerine aile yapısı, boşanma gibi uygulamalarda ve köleleri özgürleştirmeyi teşvik ederek, kendi temel ilkelerini bu uygulamaların içerisine enjekte etmiştir. Neden yeni hükümler getirmedi de var olan hukuk sistemine kendi prensiplerini tatbik etti? Sorusunu düşündüğümüzde mantık bize şu cevabı veriyor: bir toplumu birdenbire değiştirmek mümkün değildir. Ayrıca eğer iğneden ipliğe her şeyimizi Allah düzenleyecekse, o zaman özgür iradenin ve aklın ne önemi kalıyor? Kur'an'a baktığımızda Allah'ın insana aslında birçok şeyi seçme ve özgürce yaşama imkanı verdiğini görüyoruz. Kur'an'daki kıssalar dikkatlice incelenirse, bu kıssalardan çıkarılacak önemli dersler vardır. Bakara suresinin 67 ila 71. ayetleri arasında geçen kıssayı özetlersek, Allah İsrailoğullarından bir kurban kesmelerini ister. Onlar da Hazreti Musa'ya, nasıl bir kurban olsun, kaç yaşında olsun, ne renk olsun gibi bir sürü soru sorarlar. Kıssanın gidişatına baktığımızda, Allah aslında İsrailoğullarının kesecekleri kurban için böyle detaylar planlamamaktadır. Ama İsrailoğulları ısrarla detay istemektedirler ki bulunması zor bir hayvan olsun da kesmekten vazgeçsinler. Peki ne anlıyoruz bu kıssadan? 1. Dinin hükümlerini ne kadar detaylandırırsanız uygulaması o kadar zorlaşacaktır. 2. Hükümlerin uygulanışını Allah'tan istemek insan için daha zordur. Bu sebeple Allah insanın acziyetini göz önünde bulundurarak birçok şeyde uygulamayı insana bırakmıştır. Allah için önemli olan belirlenen temel ilkelerin gözetilip gözetilmediğidir. Kur'an, tarihsel ve kültürel bağlamda indirilmiş olsa da, içinde barındırdığı evrensel prensipler her dönemde ve her toplumda geçerliliğini koruyor. İslam hukukunun modern dünyaya entegrasyonu, adalet, merhamet ve eşitlik ilkeleriyle mümkün olabilir. Kur'an'daki tevhid, merhamet, dürüstlük,
yardımseverlik, başkalarına zarar vermeme, kulluk bilinci gibi temel ilkeler ışığında Kur'an'daki tüm hukuk ve sosyal kuralları yaşadığımız yüzyıla uyarlayabiliriz. Çünkü Allah'ın insanlardan istediği kalıplaşmış bir ritüel ya da bir şekil değildir. Özünüzde Kur'an'da belirtilen temel ilkelere aykırı davranmıyorsanız, hukuk ve sosyal hükümleri güncellemenizde bir sakınca yoktur. Bunun en güzel örneği Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer kıtlık ve kuraklık yılında, bizzat Kur'an-ı Kerim'in belirlemiş olduğu, hırsızlık suçunun cezasını tatbik etmemiş, tazir cezasıyla yetinmiştir. Bunun sebebi failin bu suçu işlemek nedeniyle değil, zorunluluk sebebiyle hırsızlığa gitmesidir. Hazreti Ömer dikkat ederseniz öze bakarak, adalet ve merhamet ilkelerini çalıştırmıştır. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Din insan içindir. Allah'ın dine ihtiyacı yoktur. Eğer dinimizin hukuk, sosyal ve ibadet gibi kavramları günümüzün koşullarına uymakta zorlanıyorsa, size zorluk çıkarıyorsa, Allah'ın belirlediği temel ve evrensel ilkeleri göz önünde bulundurarak içtihat edilmesinde bir sakınca yoktur. Ama günümüzde maalesef bu sorumluluğu kimse üzerine almıyor. İnsan dinamik bir varlıktır. Tıpkı yaşadığımız dünya ve tabiat gibi. Sürekli hareket ve devinim halindedir. 1400 yıl önceki koşullara göre yaşamak bunu reddetmektir. Zaman her şeyi değiştiriyor. İnsanlar değişiyor. Yaşam şartları farklılaşıyor. Zaman göreceli bir kavramdır ve zamanın eskitemediği hiçbir şey yoktur. Zamana direnmek, değişmeyi reddetmek, yok olmayı göze almaktır. Eğer zamana direnirseniz, zamanın size yapacağı şey, sizi yok etmektir. Değişmekte direnen veya geç kalan imparatorlukları düşünün. Hepsi yok olup gitmedi mi? Öngörüsüz ve vizyonsuz yaşayan toplumlar, fazla ömür süremeden tarih sahnesinden silinip giderler. Mantık zamana uyum sağlamayı, hatta önüne geçmeyi, yani değişimi gerektirir. Dinde Allah'tan başka bir kutsal yoktur. Eğer bir şeyi kutsal ilan edersen ona en büyük zulmü yaparsın. Bir kavram kutsal olduğunda dokunulmaz olur. Dokunulmaz olduğunda da o kavramın zamana direnmesi söz konusu olamaz. Çünkü onu zaman rüzgarında yıpranmaya terk edersin. Eğer dinimizin gelecek zamanlarda da var olmasını istiyorsak, onu değişmezliğe terk ederek en büyük kötülüğü yapmış olacağız. Allah'ın rızası acaba nerede? Onun dinini yaşatmakta değil miydi? O halde neden yapmadın diye sorulursa ne yapacağız? Allah size hırsızlık olduğunda el kestin mi diye sormayacak. Adaleti gözettin mi diye soracak. İşin aslı, hedef pratikler değil, amacı tatbik etmektir. Pratikler kültürden kültüre, zamandan zamana değişir ama değişmeyen öz, amaca uygun yaşamaktır. Allah'ın biz kullarını yönlendirmek için koyduğu amaca ulaşırken, izleyeceğin yol seni ilgilendiren bir durumdur. Sünnet ile Arap geleneğini birbirine karıştırmayalım. Sünnet peygamberimizin Kur'an'da belirtilen ilahi ilkelere uygun olarak yaptığı davranışlardır. Örneğin yardımseverlik, dürüst olmak, liyakati gözetmek, şuuraya, yani diğer insanların görüşüne önem vermek, komşu hakkını gözetmek, hayvanları sevmek, tabiatı korumak, yetimleri gözetmek, yolda kalmış, yardıma muhtaç birine yardım etmek ve benzeri gibi davranışlar sünnettir. Hazreti Muhammed'in sakal bırakması, saçlarını uzatması, sarık takması, deveye binmesi ve benzeri davranışları ise gelenektir. Bunları düşünmek sana mı kaldı? Dediğinizi duyar gibiyim. Benim amacım bir bilinç oluşturmaktır. Eğer bu dediklerim üzerine düşünmemekte ısrar edeceksek, zamanın, değişmeyecek her şeyin üzerinden bir silindir gibi geçtiğini unutmayalım. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.